Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir bebek şapkasının anlatımını yapmak istiyorum. Kız bebeklerimiz için çok şık bir model arkadaşlar. Ben bugün bu şapkamı 6-12 aylık bir bebek için yapıyorum. Ama siz isterseniz daha küçük başlayarak yeni doğandan itibaren örebilirsiniz. Hatta kendinize de örerek kızlarınızla kombin olarak kullanabilirsiniz. Şapkamızın örgüsüne tepe noktasından sihirli halka içerisine trabzanlar yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz büyüklük için buradaki trabzan sayısı değişmektedir. Şapkayı nasıl büyük yapacağınızı veya nasıl küçük yapacağınızı ben videonun içerisinde anlatıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ben bu modeli birçok örgümde kullandım. Daha önceden sizlerle elbise yaptık, etek yaptık, yelek yaptık, hırka yaptık. Birçok yerde kullandık. Çok şık ve kolay bir model arkadaşlar. Şapkamın örgüsünde ben Baby Sugar Canan el örgü ipi vardı. Onu kullandım arkadaşlar. Bakın böyle yumuşak dokulu bir ip bu. Siz bu ipi bulamayabilirsiniz. Siz istediğiniz marka ipi, istediğiniz renkleri kullanarak bu şapkayı örebilirsiniz. Elimin sıklığına, ipimin kalınlığına göre de 3 milimlik tığ kullandım. Siz benimle aynı sayıda başlayarak daha büyük numaralı tığ kullanırsanız şapkanızın örgüsü büyük olacaktır. Kullanmış olduğunuz tığın numarası, ipinizin kalınlığı ve elinizin sıklığı şapkanın ölçüsünü değiştirmektedir arkadaşlar. Şapkanın örgüsünde 50 gram ip olması yeterli. 50 gram ip kullandım ben. Şapkamın ölçüsünü de vermek istiyorum size. Şapkanın bakın bu alın bölgesine gelecek yerden enini ölçüyorum. 20 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 18 santim. Bu da 6-12 aylık için güzel bir ölçü arkadaşlar. Siz bu şapkayı farklı büyüklükte yapmak istiyorsanız ben sizler için bebekler için olan standart baş ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde tablomuz var. O tabloya bakarak bebeğinizin başı için uygun şapkayı yapabilirsiniz. Bu modeli birçok örgümde kullandığımı söylemiştim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde güzel ve şık bir hırka var. Aynı renk ile çalıştığım güzel bir hırka modeli. Bunun takım olarak yapmış olduğum bakın bu şekilde güzel bir bebek yeleğimiz var. Ben bunları takım olarak yaptım. Siz de bebeğinize yapmak isterseniz bunların anlatımını YouTube kanalıma yükledim. Sizler için bunların video linklerini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız hem bu şirin yeleğin hem de bu şık hırkamızın anlatımı orada var. Siz de yapmak isterseniz onlara bakarak yapabilirsiniz. Bir de bakın bu şekilde güzel bir bonet beremiz var. Şapkanın yanında farklı bir model. İsterseniz bu şekilde bonet bere de yapabilirsiniz. Ben bunların anlatımını da YouTube kanalıma yükledim. Bu şapkanın anlatımını da YouTube kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün bu güzel ve kolay bebek şapkasını yapacağız. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şık şapkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Şapkamızın örgüsüne bakın bu tepe noktasından sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine trabzanlar yapıyoruz. Biz bugün 6-12 aylık bir bebek için şapka yapıyoruz. 12 trabzan yapıyorum. Siz yeni doğanla 3 aylık bir bebek için yapmak istiyorsanız 10 trabzan yapmanız yeterli olacaktır. 3-6 aylık bir bebek için de 11 trabzan ile başlarsanız iyi olur arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz ilk önce. Bakın sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Yavaş gösteriyorum. Bakın pratik olsun diye şu şekilde tutun ipi. İpin bakın uzun tarafını parmağınızın üzerinden böyle bir defa atın. Tığ parmak üzerinde oluşan bu halkadan geçiriyoruz. İpi yavaşça alıyorum.
Parmağımdan çıkardım bakın. Burada bir ilmek oluştu tığın üzerinde. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Sihirli halkayı oluşturmuş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sihirli halka içerisine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 trabzanı yaptım. Daha sonra bakın bu ipin ucu burada görünüyor. Bunu yavaşça çekiyorum bakın. Bu arada hiç boşluk kalmıyor. Bu en son yapmış olduğum trabzan ile ilk yaptığım bakın şu ilmeğe tığ takıyorum. Burayı birleştiriyorum. Sırayı kapadım bakın. 12 trabzan var. Ben bugün 6-12 aylık bir bebek için 12 trabzan ile başladım. Siz bu şapkayı yeni doğan bir bebek için yapmak istiyorsanız 10 trabzan yapmanız yeterli olacaktır. 3-6 aylık bir bebek için yapacaksanız da 11 trabzan yaparsanız iyi olur arkadaşlar. İkinci sıradayız. İkinci sıraya çıkmak için 1 2 zincir çekiyorum. İkinci sırada her ilmek üzerine ikişer defa trabzan yapacağız. Bakın bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. Bakın bir ilmeğe 2 trabzan yaptık. Takip eden ilmek içerisine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü ilmek içerisine de 1 2 her ilmeğe ikişer defa trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe ikişer defa trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. 12 ilmek vardı. 12 ilmek üzerine ikişer trabzan yaptım. Bu sırada trabzan sayım 24 oldu. Bu en son yaptığım ilmeği bakın başlangıçta bulunan bu ilk ilmek ile kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada model için V şekilleri oluşturacağız. V şekillerinde bakın burada çift yaptığımız trabzanlar vardı. Bunların ortasına yapacağız. Bu son ilmeğimi bu çift yaptığım trabzanın ortasında bulunan boşluğa kaydırma yaparak geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı yere bakın. Aynı boşluğa trabzan yapıyorum. Buraya bir V şeklini yapmış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın burada çift yaptığımız bu trabzanı ortasına trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı bakın boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. İkinci V şeklini yapmış olduk. Arada bir iki trabzanı atlamış olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir iki trabzanı atlıyorum. Bu çift yaptığımız trabzanın ortasına trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir iki ilmek atlıyorum. Bu çift olan trabzanın ortasına trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir
2 ilmek atlıyorum. Bakın bu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir alt sırada her ilmeğe ikişer defa batarak 12 tane çift trabzan elde etmiştik. Üçüncü sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz bu çift trabzanların ortasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzandan oluşan V şekilleri yaptık. Toplam 12 V şekli yaptım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 V şekli oldu. 12 model yerleştireceğiz demektir arkadaşlar. Siz 10 trabzan ile başladıysanız 10 tane V şekliniz oluşması gerekiyor. 11 trabzan ile başlangıç yaptıysanız da 11 V şekli yani 11 model oluşum olacak. Son yapmış olduğum bu V şekliyle ilk yaptığım V şeklini kaydırma yaparak bakın birleştiriyorum. Üçüncü sırayı birleştirmiş olduk. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada modellerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu V şekillerinin içerisine 4'er trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk V şeklinin içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu 2V ortasında bir boşluk var. Buraya sık iğne olarak bunu tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden V şeklinin içerisine de 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2V ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden bakın burada bulunan bu V şeklinin ortasına 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum. 2V ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 12 V şekli yapmıştık. Bu yapmış olduğumuz V şekillerin içerisine 4 trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz trabzanı bir zincir çekelim. 2 V ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturalım. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 4. sırasında bir alt sırada yapmış olduğumuz V şekillerinin içerisine 4'er trabzan yaptım. Yapmış olduğum trabzanları bir zincir çekip 2V ortasında bulunan boşluğa sık iğne tutturdum. Tekrar bir zincir çekip diğer V ortasına 4 trabzan yaptım. Bu şekilde bakın yuvarlak modelleri elde ettim. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model var arkadaşlar. Benim şapkam 12 model ile devam ediyor. Siz daha küçük yaptıysanız bu 10, 11 modeldir. En son yapmış olduğum bu 4 trabzanı bir zincir çekiyorum. Bakın burada bulunan 2V ortasına sık iğne olarak tutturuyorum. Böylece sıramızı tamamen bitirmiş olduk. 5. sıradayız. 5. sırada burada yapmış olduğumuz bu 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapacağız. Onun için ben örgüyü çeviriyorum. Eğer siz çevirmeden yapabiliyorsanız bu şekilde ters taraftan boşluktan alarak trabzanlara devam edebilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye bu şekilde bakın örgüyü çevirdim. Bu ilk trabzanı kaydırma yaparak oraya geçiyorum. Bakın ilk trabzana geldim. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum.
Takip eden trabzanı boşluktan bakın aldım. Trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın 1 2 trabzan kaldı. Bunları da boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2. Burada bakın 4 trabzan yapmıştık. İlk trabzana kaydırma yaparak geldik. 2 zincir çektik. O 2 zincir ilk trabzan oldu. Takip eden trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Burada bulunan bu 4 trabzanın ilk trabzanı bakın boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı da boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu 2 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modele geçiyorum. 1. Bakın ilk trabzanı boşluktan aldım. Trabzan yaptım. İkinci trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Son trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ilk trabzanına geçiyorum. Bakın görüntü olarak da böyle görünüyor. Burada kabarık bir görüntü oluşuyor. Modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz 4 trabzanı ilk 2 trabzanını boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Geriye kalan 2 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Kolay olsun diye bakın ters taraftan almamız gerektiği için örgüyü çevirerek yaptım. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu şekilde trabzanları boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 5. sırasında trabzanları ters taraftan boşluktan alıp trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. En son bakın modelde yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu son modeli ilk model ile birleştireceğiz. Sıraya başlarken 2 zincir çekerek bir trabzan oluşturmuştuk. Bunun son zincirin üzerine tığ takıyorum. Kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın artık düz tarafındayız örgünün. Burada bir alt sırada 4 trabzan yaptığımız yeri yapacağız. Burada biraz daha büyümesi için 6 trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın 2 zincirlik boşluğa 6 trabzanı yaptım. Artık örgümüz bu 6 trabzan ile devam edecek arkadaşlar. Yapmış olduğum bu 6 trabzanı zincir çekmeden bakın bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model ortasında bulunan bakın bu iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 trabzanı yaptım. Zincir çekmeden bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan bakın bu iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
5, 6. 6 trabzanı yaptım. Bunu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Burada yapmış olduğumuz 4 trabzandan oluşan model vardı. Onun aynı sırası ama bu sırada 6 trabzan yaptık. Şapkamızın 6. sırasında da bu 6 trabzandan oluşan modellerimizi 2 zincirlik boşluklara yapalım. Yaptığımız 6 trabzanı iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturarak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada 2 zincirlik boşluklara 6'şar trabzan yaptık. Yapmış olduğumuz trabzanları iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturduk. En son bakın yine 6 trabzandan oluşan modeli yaptım. Bunu sıra başında bakın burada bulunan bu ilmeğe kaydırma yaparak birleştiriyorum. Burayı birleştirmiş olduk. Şapkamızın 7. sırasındayız. 7. sırayı ters taraftan yapıyoruz. Bakın bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzana kaydırma yaparak geçiyorum. Bakın. Kaydırma yaparak ilk trabzanın boşluktan kaydırma yaptım. Buraya geldim. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanı da boşluktan alarak trabzan yaptım. Bu sırada 6 trabzan yapmıştık. Bakın bunun 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın 2 zincir çekerek ilk trabzanı oluşturduk. 1 2 3 trabzan yaptık. 2 zincir çektik. 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modele geçiyorum. 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden modele geçiyorum. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu sırada örgüyü çevirdik. Ters taraftan bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden diğer modelin ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde bu sırayı devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters taraftan 3 trabzan yapalım, 2 zincir çekelim, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkamızın 7. sırasında bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanı boşluklardan alıp trabzanlar yaptık. Bakın model ortalarında ikişer zincir çekerek sıra sonuna kadar tamamladım. En son yapmış olduğum bakın bu modeli ilk yaptığım bu model ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Böylece 7. sıramızı tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık örgünün düz tarafındayız bakın. 8. sıradayız. 8. sırada bu 6 trabzanlı yaptığımız sırayı yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 3 trabzan ortasında çekmiş olduğumuz 2 zincir var. Buraya 6 trabzan yapıyorum. 1 2
3, 4, 5, 6. 6 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden bakın model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yapmış olduğum bu 6 trabzanı bir zincir çekiyorum. İki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha geniş dursun diye bakın 6 trabzandan sonra bir zincir çektim. İki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, diğer modele geçtim. Siz daha küçük bebek için yapıyorsanız bu aralarda çekmiş olduğumuz birer zinciri çekmeyebilirsiniz. Bu sırada model ortasında bulunan bu boşluklara 6 trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Çekmiş olduğumuz zincir ile iki model ortasındaki boşluğa sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekelim. Diğer model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Şapkanın 8. sırasında model ortasında bulunan iki zincirlik boşluklara 6'şar trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Yapmış olduğumuz trabzanları iki model ortasına sık iğne ile tutturduk. Bir zincir çektik. Diğer model ortasına 6 trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar tamamladım. Toplam 12 modeli tamamladım ben. Şimdi bu en son yapmış olduğum model ile başlangıç ilmeğini kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın buraya kaydırma yaparak sırayı birleştirmiş oldum. 9. sıradayız. 9. sıra örgüyü ters çevirip 3 trabzanı boşluktan alıp yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar takip eden 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yaptığımız sıra bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanı bakın boşluğa tığ taktım. Kaydırma yaparak o trabzanın üzerine geçiş yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu iki trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. Takip eden 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden diğer model ortasına geçiyorum. 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 3 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Takip eden bu 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiş yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. Artık şapkanın örgüsü böyle devam edecek arkadaşlar. Bu iki sıranın tekrarıyla. Bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz sırada olduğu gibi 6 trabzanın ilk 3 trabzanını boşluktan alıp trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alıp trabzan yapalım. Diğer modele geçiş yapalım. Sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sırada bu 6 trabzan yaptığımız sırayı yapacağız. Bu iki zincirlik boşluklara 6 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıraları tekrarlıyoruz. Şapkamızın örgüsü yapacak olduğunuz bebeğin başının büyüklüğüne göre değişecektir. Bu böyle düz görünüyor. Bakın ördükçe arkadaşlar bunun gibi yuvarlak olacak. Bakın bu da
12 modelden oluşan, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 modelden oluşan bir şapka. Bu da aynı bunun büyüklüğünde olacak. Şapkanın örgüsünü bu iki sıranın tekrarıyla yapacak olduğunuz bebeğinizin başının büyüklüğüne göre sıra sayısını tamamlayalım gelelim arkadaşlar. Şapkanın örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra model yaptığımı sayıyorum. Bakın başlangıçta 4 trabzan ile başlamış olduğumuz modelimiz vardı. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modeli tam bitirdim. 9. modelin başlangıcındayım. Bakın en son olarak 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan sırasını yaptım. Burada bıraktım. Şimdi bunun ucuna dilim modelleri yapacağız. Onu yapmadan önce bir ölçümlerini vermek istiyorum size. Bu benim için yeterli. Siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız bir sıra daha model yapabilirsiniz. Veya daha küçük bebek için yapıyorsanız bir alt sırada bırakmanız iyi olacaktır. Bakın bu şekilde enini ölçüyorum. 21 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 16 santim. Bunun ucuna daha dilim modeli yapacağız. Şapkanın ucunda görünecek dilimi yapmak için bakın örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 8 trabzan yapıyorum. Modellerimizde 6'şar trabzan yapıyorduk. Uç bölümde dilim modellerinin biraz daha büyük görünmesini istiyorum. Onun için 8 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 2 zincirli boşluğa 8 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan bu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden model ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trabzanı yaptım. Bunu iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Uç bölümde bu şekilde bu iki zincirlik boşluklara 8'er trabzan yapalım. Yapmış olduğumuz trabzanları iki model ortasında bulunan boşluklara sık iğne olarak tutturarak devam edelim. Şapkanın son sırası olan dilimli modelleri bakın sıra sonuna kadar tamamladım. En son yapmış olduğum modeli bu ilk başlangıçta bulunan ilmek ile kaydırma yaparak kapatıyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Böylece şapkamızın örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar birleştirme yaptığımız sıra burası hiç belli olmuyor. Model aralıklarıyla aynı görünüyor bakın. İpimiz burada. Bu sırada birleştirme işlemi yaptık. Diğer yerlerden hiçbir farkı yok. Uç bölümlerinde bakın dilim modelleri de çok güzel oldu. Bebeğin alın bölgesinde güzel görünecek bu şekilde. Bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Enini ölçüyorum. 21 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Başladığımız noktadan bitmiş olarak 18 santim. Bu da 6-12 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Gördüğünüz gibi yapması da çok kolay. 1-2 saatte örüp bebeğinize giydirebileceğiniz hem şık hem kolay güzel bir bebek şapkası yaptık. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.